Yıllardır anlatılan bütün o hikayelerin yalnızca batıl inançtan ibaret olduğunu düşünmek kolaydı. Lanetli bir ev, kaybolan insanlar, açıklanamayan ölümler ve geceleri bodrumdan yükseldiği söylenen o korkunç varlık. Fakat bazı ayrıntılar bir hikayeden fazlasını anlatıyordu. Eski ölüm kayıtları, yıllar boyunca birbirini tekrar eden garip vakalar ve evin altında saklı kalmış bir geçmiş. Hepsi aynı karanlık noktada birleşmeye başlıyordu. Daha da korkuncu, bu geçmişin izleri yalnızca Harris ailesine değil, yüzyıllar önce bu topraklarda yaşamış gizemli bir Fransız ailesine kadar uzanıyordu. Ve şimdi anlatıcı, çocukluğundan beri zihninden silemediği o görüntünün gerçek olduğunu anlamaya başlıyordu. Çünkü o gece, lanetli evin bodrumunda yalnız değildi. Karanlığın içinde, küflü duvarların arasında, yıllardır toprağın altında saklanan bir şey yeniden ortaya çıkmıştı. Ve bu kez, onu yalnızca görmekle kalmayacaklardı. Amcasıyla birlikte o şeyin peşine düşmeye ve uğursuz evin dehşetini sonsuza kadar ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Harris'lerin o kesintisiz kayıtlarından, yani yıllıklarından ne kadar etkilendiğimi hayal etmek pek mümkün değildir herhalde. Bu kayıtlarda bana, ısrarcı bir şekilde düşünülmüş bir şey varmış gibi geldi. Doğadaki her şeyin ötesinde duran bir kötülük. Benim gibiydi sanki. Bunu biliyordu. Açıkça ortada olan bir kötülük. Ve bu kötülük, evle ilgiliydi, aileyle değil. Bu izlenimim, amcamın topladığı daha az sistematik, çeşitli verilerle de doğrulandı. Efsaneler, hizmetçi dedikoduları, belgelerden kesitler, meslektaşların ölüm belgelerinin kopyaları ve daha nicesi. Tüm bu materyallerin hepsini saymam mümkün değil. Umutlanmayın bile. Çünkü amcam, yorulmak bilmeyen bir antikacıydı. Ve bu dışlanmış eve çok derin bir ilgi duyuyordu. Ama yine de, çeşitli kaynaklardan gelen birçok raporda tekrar etmeleriyle dikkat çeken birkaç baskın noktadan bahsedebilirim. Örneğin, hizmetçi dedikoduları neredeyse oy birliğiyle aynı şeyi söylüyordu. Evin o mantarlı, o kötü kokulu bodrumuna büyük bir üstünlük atfediyorlardı. Kötü bir etkinin altında olduğunu düşünüyorlardı. Hizmetçiler vardı. Özellikle Anne White, bodrum mutfağını asla ama asla kullanmazdı. Ve orası hakkında, en az 3 iyi tanımlanmış efsane dolaşıyordu. O bölgedeki ağaç kökleri ve küf lekeleri tarafından oluşturulduğu varsayılan, o tuhaf, garip, yarı insan ya da şeytani taslaklar üzerine efsaneler. İşte bu son anlatılar, beni derinden ilgilendirdi. Çocukluğumda gördüklerim yüzünden, ama en çok önemi, her iki durumda da hissettim. Bütün bunlar büyük ölçüde gizlenmişti. Ortak alandan eklenerek, yerel hayalet hikayelerinin o klasik stoklarına karıştırılmıştı. Anne White, Exeter batıl inançlarıyla birlikte en gösterişli ve aynı zamanda en tutarlı hikayeyi yaymıştı. İddiasına göre, evin altında o vampirlerden biri gömülü olmalıydı. Bedensel formunu koruyan ölüler, yaşayanların kanı ya da nefesiyle beslenen o yaratıklar. Korkunç lejyonları, gece dışarıda şekilleri veya ruhları avlıyordu. Bir vampiri yok etmek için. Büyükanneler der ki, kazma vur ve yak kalbini. Ya da en azından, o organa bir kazık sapla. Ve En'in, bodrumun altında bir arama yapılması konusundaki o ısrarcı tutumu, işinden terhis edilmesinde, yani kovulmasında oldukça önemli bir rol oynadı. Ancak, bu hikayelerin bu kadar geniş çapta ve daha kolay kabul edilmesinin bir sebebi vardı. Çünkü ev, gerçekten de bir zamanlar defin amacıyla kullanılan bir arazinin üzerinde duruyordu. Benim ilgim ise, bu durumdan ziyade, başka bir şeye bağlıydı. Bunların, nasıl diğer bazı şeylerle birbirine bağlandığına. Mesela, işten ayrılan hizmetçi Preservet Smith'in şikayeti. Ki kendisi Anne'den önce gelmişti ve onun varlığından bile haberi yoktu. Ama o da bir şeyin, gece nefesini emdiğini, söylüyordu. Sonra, 1804 yılındaki ateş kurbanlarının ölüm belgeleri. Dr. Chet Hopkins ve vefat eden diğer 4 kişi. Hepsinde ortak bir şey vardı, açıklanamaz bir şekilde kan eksikliği. Ve son olarak, zavallı Robbie Harris'in o saçmalıklarındaki belirsiz pasajlar. Keskin dişlerinden şikayet ettiği, cam gibi gözlü, yarı görünür bir varlık. Bu, 1860 ve 1861 yıllarında gerçekleşti. O zamanlar amcam tıp pratiğine henüz yeni başlamıştı. Ve henüz cepheye gitmeden önce, yaşlı ve deneyimli meslektaşlarından pek çok şey duymuştu.
Gerçekten açıklanamaz olan şey, olay kurbanlarının durumuydu. Bu insanlar son derece cahildi. Kötü kokan ve artık herkes tarafından dışlanan o ev, başkalarına kiralanmadan önce. Bu insanlar Fransızca küfürler savurup gevezelik ederlerdi. Oysa bu dil, kesinlikle onların daha önce öğrenebileceği bir dil değildi. Bu durum, akıllara neredeyse bir yüzyıl önceki zavallı Robbie Harris'i getirdi. İşte bu olay amcamı derinden etkiledi. Savaştan döndükten sonra, o evle ilgili geçmişe dönük tarihsel verileri toplamaya başladı. Dr. Chase ve Dr. Whitemarsh'ın birinci elden anlattıklarını, onların eserlerini tek tek dinledi, inceledi. Gerçekten de amcam bu konu üzerinde son derece derin düşünmüştü. Benim bu konuya duyduğum ilgiden de oldukça memnundu. Açık fikirli ve sempatik bir ilgiydi benimki. Başkalarının sadece gülüp geçeceği bu konuları, onun benimle rahatça konuşmasını sağlayan bir ilgi. Onun hayal gücü, benimki kadar ileri gitmemişti belki. Ama o yerin taşıdığı hayal gücü potansiyellerini görebiliyordu. Orayı, nadir, dikkat çekici, grotesk ve son derece korkunç bir alan olarak kabul ediyordu. Ben ise, bütün bu konuyu derin bir ciddiyetle ele almak istiyordum. Amacım sadece kanıtları incelemek değildi. Elimden geldiğince çok daha fazla şey biriktirmekti. O zamanlar evin sahibi olan yaşlı Archer Harris ile defalarca konuştum. Bunu, onun 1916 yılındaki ölümünden önce başarmıştım. Onlardan ve hala hayatta olan kız kardeşi Alice'den, amcamın topladığı tüm aile verilerinin gerçek bir doğrulamasını aldım. Ama kendilerine sorduğumda, Fransa ile ne gibi bir bağlantı olabilirdi? Ya da o ev, böylesi bir dili nasıl kullanabiliyordu? İtiraf ettiler. Kendileri de açıkçası tamamen şaşkın durumdaydı. Archer bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bayan Harris'in söyleyebildiği tek şey ise, eski bir göndermeden ibaretti. Büyük babası Dutty Harris'in belki bu duruma biraz ışık tutabileceğini söyledi. Yaşlı denizci Dutty, oğlu Welcome'un savaştaki ölümünden 2 yıl sonra sağ kalmayı başarmıştı. Fakat kendisi de bu efsaneyi bilmiyordu. Yine de en erken dönemdeki hemşirelerini hatırlıyordu. Eski Maria Robbins. Maria, çaresiz kadın Robbie Harris'in son günlerinde sıkça duyduğu o Fransızca hayranlığından karanlık bir şekilde haberdar olabilirdi. Maria, 1769 yılından itibaren dışlanan o evde bulunmuştu. Ailenin 1783'te çıkarılmasına tanıklık etmiş ve Mercy Dexter'ın ölümünü gözleriyle görmüştü. Bir zamanlar, henüz bir çocuk olan Dutty'ye, Mercy'nin son anlarındaki tuhaf durum çıtlatılmıştı. Ama Dutty kısa sürede bunların hepsini unuttu. Zihninde sadece, tuhaf bir şeyler olduğu, kalmıştı. Ayrıca torunu da hatırlıyordu. Bu kadar zor olsa bile, o ve kardeşi evle pek ilgilenmiyordu. En azından Archer'ın oğlu Carrington gibi değillerdi. Carrington, evin mevcut sahibiydi. Yaşadığım o karanlık deneyimden sonra, kendisiyle de oturup konuştum. Harris ailesini tüketmiş, sağlayabileceği tüm bilgiler arasında. Dikkatimi erken kasabaya çevirdim. Kayıtlar ve eylemler, amcamın ara sıra yediği şeyden daha fazla. Daha derin bir coşku ile aynı eserde gösterilmiştir. Keşke 1636'daki yerleşiminden itibaren bu alanın kapsamlı bir tarihi olsaydı. Ya da hatta Narragansett daha önce bile. Hint efsanesi ortaya çıkarılarak veriler tedarik edilebilirdi. Başlangıçta şunu fark ettim, arazi, uzun şeridin bir parçasıydı. Başlangıçta John Throckmorton'a verilen ev arsasının benzer birçok şeritten biriydi bu. Town Street'te başlayarak nehir ve tepenin üzerinden bir doğru halinde uzanıyordu. Kabaca günümüzdeki modern Hope Street ile karşılık gelir. Throckmorton sonradan, çok daha sonra ikiye ayrılmıştı. Ve ben, geri döndüğü bölümü veya Benefit Street'in daha sonra işletilmeye başlanan kısmını takip etmek için çok çalışkan oldum. Öyleydi ki, dedikoduya göre, burası gerçekten de Throckmorton mezarlığıydı. Ancak kayıtları daha dikkatli bir şekilde incelediğimde kaydettim ki, hepsi bir anda, Pawtucket West Road'daki kuzey mezarlığına kadar çok erken bir tarihte nakledilmişti. Sonra aniden geldim. Nadir bir şans eseriydi bu. Kayıt gövdesi arasındaydı ve kolayca gözden kaçabilirdi. En büyük hevesimi uyandıran bir şey yüzünden, en tuhaf olanların birkaçında olduğu gibi, İlişkinin aşamalarına uyum sağlamaya çalıştım. Bu, 1697'de küçük bir arazinin Etienne Roulet ve eşine kiralandığı kayıtlarıydı. Sonunda Fransız unsuru ortaya çıktı.
Ki bu ve adının çağrıştırdığı dehşet, garip ve heterojen okumamdaki daha derin başka bir unsurdu. Ve ben ateşli bir şekilde, kesitten önceki yerleşimin planlanmasını ve arka caddenin 1747 ile 1758 arasındaki kısmi düzeltilmesini inceledim. Bulduğum şeyi yarı yarıya bekliyordum aslında. Orada, artık Rulets ailesinin evi ayakta duruyordu. Mezarlıklarını tek katlı bir binanın ve çatı katı kulübesinin arkasına yerleştirmişlerdi. Ve herhangi bir mezar transferine dair hiçbir kayıt yoktu. Belge gerçekten de büyük bir karışıklıkla sonuçlandı. Ve Etienne Roulet'in adının geçtiği yerel kapının kilitleneceğini anlamadan önce, hem Rhode Island Tarih Derneği'ni hem de Shepley Kütüphanesi'ni yağmalamak, altını üstüne getirmek zorunda kaldım. Sonunda bir şey buldum. Böylesine belirsiz ama devasa öneme sahip bir şey. Ve bir keresinde, dışlanmışların bodrumunu incelemek için harekete geçtim. Evin kendisi yeni ve heyecanlı bir küçüklükten ibaretti. Görünüşe göre Roulet'ler, 1696'da Narragansett Körfezi'nin batı kıyısındaki East Greenwich'ten gelmişlerdi. Onlar Coatlı Huguenotlardı ve çok fazla muhalefetle karşılaştılar. Providence seçkinleri kasabaya yerleşmelerine izin verdi. İstenmeyen adam olmaları, Doğu Greenwich'te de onları takip etmişti. Oraya 1686'da, Nantes Fermanı'nın iptalinden sonra gelmişlerdi. Söylentilere göre bu memnuniyetsizliğin nedeni, sadece ırksal ve ulusal önyargıların veya arazi anlaşmazlıklarının ötesine uzanıyordu. Diğer Fransız yerleşimciler ile İngilizlerin rekabetlerini Vali Andros bile sakinleştiremiyordu. Ama onların ateşli protestanlığı, bazıları fazla ateşli diye fısıldıyordu ve Körfez'in aşağısındaki köyden neredeyse kovulduklarında, yaşadıkları bariz sıkıntılar, kasaba babalarının sempatisini harekete geçirmişti. İşte yabancılara bir sığınak verilmişti. Esmer Etienne Roulet, tarımda daha az yetenekliydi. Queer kitaplar okumaktan ve queer diyagramlar çizmekten daha çok hoşlanıyordu. Pardondaki depoda bir muhakeme görevi vardı. Tillinghaston iskelesinde, kasabanın en güneyindeki street'te. Ancak bir isyan olmuştu. Bir tür isyan. Belki 40 yıl sonra, yaşlı Roulet'in ölümünün ardından. Ve sonrasında aileden kimse haber alamadı. Bir yüzyıl ve daha uzun süre boyunca öyle görünüyordu ki, Roulet iyi hatırlanmıştı ve bir New England deniz limanının sakin hayatında sıkça canlı olaylar olarak ele alınmıştı. Etienne'in oğlu Paul, huysuz bir adamdı. Muhtemelen düzensiz davranışları isyanı başlattı ve ailesini yok etti. Özellikle spekülasyonların kaynağı oydu. Providence, komşularının Puritan büyücülük paniklerini hiçbir zaman paylaşmamış olsa da, serbestçe ima ediliyordu. Yaşlı kadınların dualarının ikisi de doğru zamanda söylenmiyor ve doğru nesneye doğru yönlendirilmiyor.